Dün gece yine Thornfield Heights'ı rüyamda gördüm. O uzun, kıvrımlı yolda yürüyordum, çam ağaçları tepemde fısıldıyor, Atlantik'in tuzlu kokusu akşam rüzgarıyla karışıyordu. Ama bu sefer kapının önünde durduğumda, pencerelerden sızan ışık yoktu. Sadece karanlık, bomboş bir kabuk vardı tıpkı o son gece olduğu gibi. Uyandığımda yastığım terden ıslanmıştı. Her şey Monte Carlo'daki o öğleden sonra başlamıştı. M.R.S. Van Houten'ın yanında çalışmaya başlayalı 6 ay olmuştu ve kadının sürekli şikayetlerine, ilaçlarına, sosyete dedikodularına dayanmak her geçen gün daha da zorlaşıyordu. O gün otel terasında oturmuş, yaşlı kadının migreni hakkındaki monoloğunu dinlerken ya da dinliyormuş gibi yaparken Akdeniz'in masmavi sularına bakıyordum. "Dinliyor musun beni, Eleanor?" diye çıkıştı M.R.S. Van Houten. "Reçetemi yenilemek için eczaneye gitmen gerektiğini söylüyorum." "Elbette, M.R.S. Van Houten," dedim otomatikte, gözlerimi onun solgun, gergin yüzünden ayırmadan. 65 yaşındaydı ama sürekli hastalık endişeleri onu daha yaşlı gösteriyordu. Tam o sırada terasta bir hareketlilik oldu. Garsonlar koşuşturmaya başladı, masa başındaki kadınlar fısıldaşmaya koyuldu. M.R.S. Van Houten hemen dikkat kesildi dedikodu onun için morfinden daha etkili bir ilaçtı. "Ne oluyor acaba?" diye sordu, gözlüğünü takıp etrafa bakarken. Terasın köşesindeki masaya yaklaştım. Yaşlı bir adam muhtemelen 70'lerinin ortasında yere yığılmıştı. Yanındaki genç adam dizlerinin üstüne çökmüştü, yaşlı adamın alnını okşuyor, adını fısıldıyordu, "Maximilian. Maximilian, beni duyuyor musun?" Ama benim dikkatimi çeken yaşlı adam değildi. Yanında diz çökmüş adam vardı 30'lu yaşlarının başında, koyu kahverengi saçları, keskin çene hattı ve en çarpıcısı, derin, neredeyse siyah gözlerinde taşıdığı tuhaf bir keder ifadesiydi. Kıyafetlerinden zengin olduğu belliydi ama tavrında aristokratik bir sıkıntı, bir ağırlık vardı. Ambulans çağrıldı. Yaşlı adam öğrendiğim kadarıyla ünlü bir Alman diplomatmış kaldırılırken genç adam da onunla birlikte gitti. Ama gözleri bir an için benimkilerle buluştu ve o bakışta gördüğüm şey beni sarstı, tamamen kayıptı, sanki ruhunun bir parçası bedeninden kopmuştu. O akşam, M.R.S. Van Houten bütün hikayeyi öğrenmişti tabii. "Maximilian von Reichenbach," dedi heyecanla, akşam yemeğinde şarabını yudumlarken. "Alman aristokrasinin son temsilcilerinden biri. Ve yanındaki genç adam da Damien Ashford, İngiliz malikanesi Thornfield Heights'ın sahibi. Von Reichenbach'ın uzak bir akrabası ve mirasçısıymış. Zavallı adam yıllardır kalp hastasıymış." "Mirasçısı mı?" diye sordum, ilgimi gizlemeye çalışarak. "Evet, evet. Von Reichenbach'ın tek çocuğu varmış, bir kızı, ama yıllar önce trajik bir şekilde ölmüş. Şimdi bütün serveti bu Ashford'a gidecek. Ama," dedi, sesi alçalarak, "söylentilere göre genç adam mutsuzmuş. 2 yıl önce evlenmiş, ama karısı." Tam o sırada M.R.S. Van Houten'ın başka bir mide krizi başladı ve hikaye yarım kaldı. Ertesi gün Maximilian von Reichenbach öldü. Cenaze 3 gün sonra yapılacaktı ve Monte Carlo'nun bütün seçkinleri orada olacaktı. M.R.S. Van Houten tabii ki davetliydi her önemli sosyal etkinlikte olduğu gibi. Ve ben de, sadık refakatçisi olarak, onunla birlikte gidecektim. Cenaze görkemli ama soğuktu. Katedralin yüksek tavanları, vitray camlardan süzülen solgun ışık, Latince dualar. Her şey uzak ve gerçek dışı geliyordu bana. Ön sırada Damien Ashford oturuyordu, taş gibi hareketsiz, gözleri tabutun üzerinde sabitlenmiş. Yanında bir kadın yoktu. Törenden sonra, von Reichenbach'ın villasında bir cenaze yemeği verildi. Muhteşem bir yapıydı, beyaz taş duvarlar, mermer kolonlar, çiçeklerle dolu bahçeler. Ama içerisi soğuktu, neredeyse hastane gibi. M.R.S. Van Houten hemen tanıdıklarıyla buluştu ve beni unuttu ki bu benim için bir rahatlamaydı. Bahçeye çıktım, taze havaya ihtiyacım vardı. Büyük bir çınar ağacının altında durmuş, Akdeniz'e bakıyordum ki arkamdan bir ses duydum. "Güzel, değil mi? Manzara." Döndüğümde Damien Ashford'u gördüm. Yakından daha da etkileyiciydi, uzun boylu, geniş omuzlu, ama bir tür yorgunluk taşıyordu üzerinde, sanki dünyanın ağırlığını çekiyordu. "Çok güzel," dedim sessizce.
Özür dilerim, kaybınız için. Teşekkür ederim, dedi. Ama sesi mekanikti, sanki bu kelimeleri yüzlerce kez tekrarlamıştı. Yanıma geldi, ellerini ceplerine soktu. Sizi terastaki olaydan hatırlıyorum. Oradaydınız. Evet, M.R.S. Van Houten'ın refakatçisiyim. Refakatçi, dedi, kelimeyi düşünürcesine. Zor bir iş olmalı. Bazen, dedim dürüstçe. Sonra cesaretimi toplayıp sordum, siz Thornfield Heights'tan mısınız? Yüzünde bir şey değişti. Kasları gerildi, gözlerindeki o derin keder daha da yoğunlaştı. Evet, dedi kısaca. Cornwall'da, uçurumların üzerinde, Atlantik'e bakan bir yer. Kulağa, yalnız geliyor. Öyle, dedi ve sesinde bir acılık vardı. Çok yalnız. Bir sessizlik oldu. Sonra birden bana döndü, gözlerime baktı ve o bakışta öyle bir çaresizlik vardı ki nefesim kesildi. Miss Eleanor Gray. Miss Gray, dedi, bir teklif sunacağım size. Eminim tuhaf gelecek, ama lütfen reddetmeden önce dinleyin. M.R.S. Van Houten'la birlikte seyahat ediyorsunuz, değil mi? Evet, onun yanında çalışıyorum. Ve, mutlu musunuz? Bu işten, doğruyu söylemek gerekirse, değildim. Ama bunu bir yabancıya söylemek tuhaf olurdu. Bu bir iş, dedim diplomatikçe. Thornfield Heights'a gelin, dedi aniden. Benim, sekreterim olarak, Von Reichenbach'ın işlerini halletmem gerekiyor, mektuplar, belgeler, miras işlemleri. İhtiyacım var, birinin yardımına ihtiyacım var. Şaşkınlıktan dondum. Ben, M.R. Ashford, beni tanımıyorsunuz bile. Biliyorum, dedi. Ama sizde bir şey var, terastaki o gün, nasıl baktığınızı gördüm. Korkmadınız, paniklemdiniz, sakindiz. Ve şu anda, dedi, etrafa bakınarak tüm bu sahte gösterişe, sakinliğe ihtiyacım var. M.R.S. Van Houten. Ona 2 katı maaş öderim. Ayrılmanız için. Sadece, lütfen, düşünün en azından. Gözlerine baktım ve orada öyle bir yalvarış gördüm ki kalbim sıkıştı. Bu adam sadece sekreter aramıyordu. Bir şeyden kaçıyordu. Ya da birinden. Düşüneceğim, dedim yumuşakça. İlk kez gülümsedi hafif, melankolik bir gülümseme. Bu kadarı bile yeterli, dedi. 3 gün sonra kendimi Cornwall'a giden trende buldum. M.R.S. Van Houten başta çok kızmıştı, nankörlük, diye bağırmıştı, bütün yaptıklarımdan sonra. Ama M.R. Ashford'un cömert tazminatı onu yumuşatmıştı. Aslında yaşlı kadın benden memnun değildi, çok sessiz, çok az sosyal buluyordu beni. Yeni bir refakatçi bulması bir haftadan fazla sürmeyecekti. Şimdi trenin penceresinden İngiltere kırsalını seyrediyor, kendime ne yaptığımı soruyordum. Damien Ashford'u neredeyse hiç tanımıyordum. Thornfield Heights hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Ama bir şey beni oraya çekiyordu, merak mı, macera arzusu mu, yoksa o adamın gözlerindeki derin acıya bir şeyler yapma isteği mi, bilmiyordum. Londra'dan sonra manzara değişti. Yeşil tepeler, taş duvarlar, küçük köyler ve sonra Cornwall. Kıyıya yaklaştıkça hava değişti, daha sert, daha tuzlu, daha vahşi. Gökyüzü grileşti, bulutlar alçaldı. Bodmin Moor istasyonunda bir araba beni bekliyordu. Şoför yaşlı, sessiz bir adam, Bay Trent'in bavulumu aldı ve hiç konuşmadan arabaya bindirdim. Yola koyulduk. Thornfield'a ne kadar var, diye sordum. 1 saat, dedi kısaca. Yol bozuk, sarsıntılı olacak. Haklıydı. Dar, virajlı yollardan geçiyorduk, 2 yanımızda fandalıklar ve çalılar vardı. Arada bir uzaktan denizi görebiliyordum, koyu, dalgalı, tehditkar. Sonunda yol bir tepeye çıktı ve karşımda onu gördüm, Thornfield Heights. Nefesim kesildi. Bir uçurumun tepesinde duruyordu, arkasında sadece gökyüzü ve okyanus vardı. Taş yapısı neredeyse siyahtı, keskin kuleleri gökyüzüne doğru uzanıyordu. Pencereler loştu, perdeleri kapalıydı. Çevresinde büyük bir bahçe vardı ama bakımsız görünüyordu, otlar uzamış, ağaçlar budanmamıştı. "Burada mı yaşıyorsunuz?" diye sordum Trenton'a istemsizce. "Hayır, miss," dedi. "Köyde yaşarım. Sadece gelip giderim." Araba ana kapıya yaklaştı. Masif meşe kapı yavaşça açıldı ve bir kadın göründü, orta yaşlı, ince, sert yüzlü. Siyah elbise giyiyordu, saçları geriye sıkıca toplanmıştı. "Miss Gray," dedi soğuk bir sesle. "Ben M.R.S. Danvers. Thornfield Heights'ın müdüresi. Buyurun."
İçeri girdim ve bir tür soğukluk, nem beni sardı. Giriş holü inanılmaz büyüktü, yüksek tavanlar, mermer merdiven, duvarlarda eski portreler. Ama her şey soluk görünüyordu, sanki hayat çekilip gitmişti buradan. M.R. Ashford bugün Londra'da, dedi M.R.S. Danvers, beni merdivenlerden yukarı çıkarırken. Yarın akşam dönecek. Ben size odanızı göstereyim. Uzun, karanlık koridorlardan geçtik. Duvarlar koyu ahşap panellerle kaplıydı, pencerelerden giren ışık yetersizdi. Adımlarımızın sesi yankılanıyordu. Hizmetçiler, diye sordum. Köyden 2 hizmetçi gelir, günlük temizlik için. Bir aşçı var, M.R.S. Jameson. Ve tabii Trenton. Bu kadar. Çok az insan, bu kadar büyük bir ev için. M.R.S. Danvers durdu, bana baktı ve o bakışta bir şey vardı, neredeyse düşmanca. Eskiden daha fazlaydık, dedi soğukça. Ama o zamandan beri değişti her şey. O zaman, diye sordum ama cevap vermedi. Bir kapının önünde durdu. Odanız, dedi, kapıyı açarak. İçeri girdim. Oda güzeldi, büyük bir yatak, antika mobilyalar, şömineli bir köşe. Ama pencere doğrudan okyanusu görüyordu. Uçurumun kenarındaydık, altımızda kayalar ve köpüklü dalgalar vardı. Yemek saat 7'de servis edilir, dedi M.R.S. Danvers. Kutsal kural, batı kanadına girmezsiniz. Batı kanadı. M.R. Ashford'un özel alanı, dedi sert bir sesle. Kimse oraya giremez. Kuraldır. Sonra döndü ve gitti, adımlarının sesi koridorda kaybolana kadar yankılandı. Bavulumu açtım, giysilerimi yerleştirdim, ama içimdeki huzursuzluk gitmiyordu. Bu ev, bu insanlar, her şey tuhaftı. Pencereye gittim, dışarı baktım. Güneş batıyordu, okyanusu kana boyuyordu. Ve sonra onu gördüm. Batı kanattaki bir pencerede, perdenin arkasında bir gölge. Bir kadın silüeti. Uzun saçlar, ince bir vücut. Hareketsiz duruyordu, denize bakıyordu. Gözlerimi ovuşturdum, tekrar baktım. Gölge gitmişti. O gece yemekte yalnızdım. M.R.S. Danvers bana servis yaptı ve hemen çekildi. Büyük yemek masasında tek başıma oturdum, mum ışığında sessizce yedim. Her şey soğuk ve resmi hissettiriyordu. Sonra yukarı çıktım, odama gittim. Ama uyuyamadım. Rüzgar pencereleri dövüyor, dallar cama çarpıyordu. Dalgaların sesi bir uğultu gibi yükseliyordu. Ve sonra koridor boyunca adım sesleri. Yavaş, düzenli. Gelip geçiyordu. Kapıya gittim, kulağımı dayadım. Sesler yaklaştı, sonra durdu tam kapımın önünde. Kalbim çılgınca çarpıyordu. Sonra sesler uzaklaştı, kayboldu. Sabaha kadar uyuyamadım. Ertesi sabah erkenden kalktım. Güneş doğuyordu ama hava hala grimsi, bulutluydu. Aşağı indim, kahvaltı odasını buldum. M.R.S. Jameson tombul, orta yaşlı, nazik yüzlü bir kadın beni sıcak karşıladı. "Ah Miss Gray, oturun, oturun. Çay, kahve, çay, lütfen," dedim minnetle. Sessiz bir ev. "Evet," dedi, bana dönerken yüzünde bir gölge geçti. "Eskiden öyle değildi. Eskiden hayat doluydu burası. Partiler, müzik, gülüşler. Ama o zamandan sonra her şey değişti." "Yine o ibare. O zaman," diye sordum nazikçe. "Ne oldu?" M.R.S. Jameson tereddüt etti. M.R.S. Danvers size söylemedi mi? "Hayır." Kadın derin bir nefes aldı. M.R. Ashford'un karısı, Isolde. 2 yıl önce öldü. Trajik bir kaza. O zamandan beri M.R. Ashford değişti. Ve evde öldü onunla. "Nasıl oldu?" "Kaza, yani. Denizde," fısıldadı M.R.S. Jameson. "Kayalarda. Bir gece dışarı çıkmış, sabah cesetini kıyıda bulmuşlar. Dediler ki, intihar etmiş. Ama," durdu, çevresine baktı. Ama bazıları kaza olduğunu söylüyor. Bazıları da, başka şeyler söylüyor." "Ne gibi?" M.R.S. Jameson sıkıntıyla ellerini ovuşturdu. "Dedikodu, Miss. Sadece dedikodu." M.R.S. Danvers duyarsa çok kızar. O Isolde'yi çok seviyordu. Neredeyse, tuhaf bir şekilde. O gün boyunca evin etrafını dolaştım, odaları keşfettim. Kütüphane muazzamdı, tavana kadar kitap rafları, deri koltuklar, büyük bir şömine. Müzik salonu kapalı bir piyano, soluk tablolar. Balo salonu toz örtüleriyle kaplı mobilyalar. Ama Batı Kanada gitmedim. Yasaktı. Akşam olduğunda Damien Ashford geldi. Arabadan inerken onu pencereden izledim, yorgun, bitkin görünüyordu. M.R.S.
Danvers onu karşıladı, bavulunu aldı. Birkaç dakika sonra beni kütüphaneye çağırdılar. İçeri girdiğimde şöminenin yanında duruyordu, sırtı bana dönüktü. Miss Gray, dedi dönmeden. Geldiniz. Evet, M.R. Ashford. Nasıl, yolculuk? İyiydi, teşekkür ederim. Sonunda döndü, yüzüme baktı. Monte Carlo'dakinden daha yorgun görünüyordu, gözlerinin altında halkalar, yüzünde derin çizgiler. Yarın işe başlarız, dedi. Von Reichenbach'ın mektupları, belgeleri, hepsini gözden geçirmemiz gerekiyor. Ama bu akşam dinlenin. Uzun bir gün oldu. M.R. Ashford, dedim cesaretimi toplayarak, bir şey sorabilir miyim? Gerildi. Ne? Batı kanat. Neden yasak? Yüzü katılaştı. Çenesi sıkıldı. Çünkü, dedi soğukça, özeldir. Ve kimse, hiç kimse, oraya giremez. Anladınız mı, Miss Gray? Evet efendim, dedim sessizce, ama kalbimdeki huzursuzluk arttı. O gece yine uyuyamadım. Yatakta uzanmış, tavana bakıyordum. Rüzgar yine esiyordu, pencereleri dövüyordu. Ve sonra yine o adım sesleri. Koridorda. Aynı yavaş, düzenli ritim. Bu sefer dayanamadım. Kapıyı açtım, dışarı baktım. Koridor bomboştu. Ama sonunda, Batı Kanada giden geçidin girişinde bir figür gördüm. M.R.S. Danvers. Elinde bir mum tutuyordu, yüzü gölgedeydi. Bana baktı ve gözlerindeki ifade beni dondurdu. Nefret miydi, uyarı mı? Sonra döndü ve karanlıkta kayboldu. Ertesi gün çalışmaya başladık. Damien'in çalışma odasında saatlerce oturduk, ben mektupları okuyordum, o belgeleri imzalıyordu. Konuşmalarımız işle sınırlıydı, kısacıktı. Ama ara sıra onu süzerken yakalıyordum, pencereden dışarı bakıyor, kayıp, derin düşüncelere dalmıştı. M.R. Ashford, dedim bir gün, eğer izin verirseniz, sizi yorgun görüyorum. Belki biraz dinlenmelisiniz. Bana baktı ve bir an için gözlerindeki o perdeyi kaldırdı. Gördüğüm şey beni sarstı, derin, sonsuz bir acı. Dinlenmek, dedi acıyla. Nasıl dinlenebilirim, Miss Gray, geçmişin hayaletleri her gece beni avlarken. Hayaletler, dedim yumuşakça. Hatıralar, dedi. Pişmanlıklar. Yapamadığım şeyler, söyleyemediğim kelimeler. Karınız, dedim cesaretle. Isolde. İsmi söylediğimde irkildi, sanki bir bıçak saplanmıştı içine. Evet, fısıldadı. Isolde. Özür dilerim, dedim. Sınırı aştım. Hayır, dedi, elini kaldırarak. Hayır, sorun değil. Sadece, herkes onun adını söylemeye korkuyor artık. Sanki hiç yaşamamış gibi. Ama ben unutamıyorum. Unutmam mümkün değil. O akşam yemekte ilk kez birlikte yemek yiyorduk, sordu. Mutlu musunuz, Miss Gray? Burada, bu, dedim düşünerek, çok farklı bir yer. Ama evet, idare ediyorum. İdare etmek yeterli değil, dedi. Burası, bu ev, hayat emici bir yer. Dikkatli olmalısınız. Neden kalıyorsunuz o zaman? Gözlerimi dikti, baktı uzun uzun. Çünkü kaçamam, dedi basitçe. O burada, her yerde, her odada, her köşede. Gidemem. O gece, üçüncü gece artık dayanamadım. Adım sesleri yine başladığında, kapıyı açtım ve koridora çıktım. Karanlıktı ama ayın ışığı pencerelerden süzülüyordu. Sesleri takip ettim, Batı Kanada doğru. Geçidin girişinde durdum. Yasak bölge. Ama merakım daha güçlüydü. Yavaşça ilerledim. Koridor daha karanlıktı burada, nemli ve soğuktu. Sonunda bir kapının önünde durdum, masif, ahşap, eski. Kapı aralıktı. İçeri baktım. Oda muhteşemdi, büyük bir yatak, ipek perdeler, gümüş aynalar. Ama en şaşırtıcı şey şuydu, her şey mükemmel düzendeydi. Tozlanmamış, tertemiz. Sanki hala kullanılıyormuş gibi. Makyaj masasında fırçalar, parfümler dizilmişti. Gardırobun kapısı açıktı, içinde rengarenk elbiseler asılıydı. Ve sonra onu gördüm duvarda, şöminenin üzerinde. Devasa bir portre. Isolde Ashford. Nefesim kesildi. Kadın inanılmaz güzeldi, uzun, dalgalı kızıl saçlar, berrak mavi gözler, kar beyaz ten. Gülümsüyordu ama o gülümsemede bir şey vardı, gizemli, neredeyse meydan okuyucu. Ne yapıyorsunuz burada? Döndüm. M.R.S. Danvers kapının eşiğinde duruyordu, yüzü öfkeyle kıpkırmızıydı. Özür dilerim, ben sadece, buraya girmek yasaktı, diye çıkıştı. Size söylemiştim, bu oda kutsal, Isolde'nin odası. Özür dilerim, dedim, geriye çekilerek. Sadece merak ettim. Merak, gözleri parladı. Herkes merak ediyor.
Herkes onu merak ediyor. Ama kimse anlamıyor. Kimse onu tanımıyordu benim gibi. Yanıma geldi, kolumdan yakaladı şaşırtıcı bir güçle. O kusursuzdu, dedi, sesi titreyen bir fısıltıya dönüşmüştü. Mükemmel, güzel, zeki, zarif. Bu evin ruhu. Ve şimdi o gitti. Ama ben onu yaşatıyorum. Her gün buraya geliyorum. Elbiselerini fırçalıyorum. Parfümünü sıkıyorum. Çünkü o hala burada. Hissedebiliyorum. Gözleri yaşla doldu ama sevinç mi acı mı anlayamadım. M.R.S. Danvers, dedim yumuşakça, ben sadece. Gidin, dedi birdenbire. Gidin ve bir daha asla buraya gelmeyin. Yoksa M.R. Ashford'a söylerim. Kaçarcasına çıktım odadan. Koridorda durdum, ellerim titriyordu. Bu kadın çılgınmıştı. Obsesifti. Isolde'ye deli gibi bağlıydı. Ama asıl soru şuydu, Damien de öyle miydi? Ertesi sabah kahvaltıda Damien beni sorguladı. M.R.S. Danvers size bir şey söyledi mi, Miss Gray, diye sordu, gözlerini kahvesinden kaldırmadan. Yutkundum. Hayır, efendim. Neden soruyorsunuz? Çünkü bu sabah çok gergindir. Ve siz de rahatsız görünüyorsunuz. Ben iyiyim, dedim, ama sesim pek inandırıcı çıkmamıştı. Bana baktı uzun, değerlendiren bir bakış. Eleanor, dedi ilk kez adımı kullanıyordu, size bir şey söyleyeceğim. M.R.S. Danvers iyi bir kadındır ama, hasarlıdır. Isolde'nin ölümü onu çok etkiledi. Bazen mantıksız davranabilir. Eğer size bir şey yaparsa, söyleyin lütfen. Teşekkür ederim, dedim yumuşakça. Ama ben idare edebilirim. Gülümsedi acı, yorgun bir gülümseme. Sizde bir dayanıklılık var, Eleanor. İlk gördüğüm anda fark ettim. Bu evde, bu karanlıkta, dayanıklık gerekiyor. O günden sonra aramızda bir şeyler değişti. Konuşmalarımız daha kişisel oldu. Çalışırken ara sıra bana geçmişinden bahsediyordu, üniversite yılları, seyahatleri, von Reichenbach ile tanışması. Ama Isolde'den hiç bahsetmedi. Sanki adı bile telaffuz edilemez bir yasaktı. Bir öğleden sonra, bahçede yürüyüşe çıktım. Hava nadir bir şekilde güneşliydi, gökyüzü berraktı. Uçurumun kenarına kadar gittim, aşağı baktım. Kayalar sivri ve tehlikeliydi, dalgalar köpürerek çarpıyordu onlara. Burası tehlikeli, dedi arkamdan bir ses. Döndüğümde Damien'i gördüm. Yanıma geldi, ellerini ceplerine soktu. Isolde buradan düştü mü, diye sordum. Sessizlik. Uzun, sıkıntılı bir sessizlik. Evet, dedi sonunda. O gece fırtına vardı. Sabah onu orada buldular. Kayaların arasında. Özür dilerim, dedim. Sormalı değildim. Hayır, dedi. Herkes merak ediyor ama kimse sormaya cesaret edemiyor. En azından siz dürüstsünüz. Ne oldu o gece, diye sordum yumuşakça. Neden dışarıdaydı? Yüzü gerildi. Çenesi kasıldı. Bilmiyorum, dedi. Kavga etmiştik. Ben kütüphanede kalmıştım, çalışıyordum. O yukarı çıkmıştı. Sonra bir çığlık duydum. Koşarak dışarı çıktığımda, çok geçti. Kavga, dedim. Neden? Bana baktı, gözlerinde bir şey parladı, öfke mi, acı mı? Çünkü artık beni sevmiyordu, dedi. Başka birini seviyordu. Şok olmuştum. Ne? Bir aşığı vardı, dedi acıyla. Bunu biliyordum. Herkes biliyordu, köylüler, hizmetçiler. Ama ben yüzleşemiyordum. Çünkü hala onu seviyordum. Delicesine. Ve o benimle oyun oynuyordu. Kim, diye fısıldadım. Kim bu adam? Bilmiyorum, dedi. Hiç görmedim. Ama köyde onu gördüklerini söylediler. Teknesiyle limana gelirdi. Isolde onunla buluşurdu. Ve sonra o gece, ona sordum. Kim o, diye sordum. Ve o sadece güldü. Merak mı ediyorsun, Damien, dedi. Sonunda mı? Ve sonra koştu, dışarı çıktı, fırtınaya doğru. Peşinden gittim ama, çok karanlıktı. Onu bulamadım. Sesinde öyle bir çaresizlik vardı ki kalbim kırıldı. Belki kaza olmuştur, dedim. Belki kaymıştır, düşmüştür. Ya da belki atlamıştır, dedi. Çünkü artık bu hayatta kalması için bir neden yoktu. Aşkı onu terk etmişti. Kocası onu anlamıyordu. Belki de tek çıkış yolu buydu. Kendinizi suçluyorsunuz, dedim. Ama sizin hatanız değildi. Değil mi? Dedi, gözlerini bana dikerek. Ben onu mutlu edemedim, Eleanor. Yıllarca denedim. Her şeyi verdim ona, bu evi, servetimi, aşkımı. Ama yeterli değildi. Hiçbir zaman yeterli değildim. Damien, gitmeliyim, dedi aniden, geri çekilerek. Üzgünüm, fazla konuştum. Ve gitti, bahçede bıraktı beni.
Rüzgar esiyordu, saçlarımı savuruyordu. Aşağı baktım, kayalara. Isolde'nin son anlarında ne düşündüğünü merak ettim. Korku mu hissetmişti, pişmanlık mı, yoksa sadece rahatlama mı? O akşam köye gittim. Küçük, pastoral bir yerdi, taş evler, dar sokaklar, eski bir kilise. Köy hanına girdim, bir çay sipariş ettim. Han sahibi yaşlı bir kadın, M.R.S. Blackwood beni hemen tanıdı. "Thornfield'dan geliyorsunuz, değil mi?" dedi meraklı gözlerle. "M.R. Ashford'un yeni sekreteri." "Evet," dedim. "Adım Eleanor." "Ah, hoş geldiniz canım. Ama dikkatli olun, o ev, uğursuz bir yer." "Öyle mi?" Eğildi, sesi alçalarak, "Isolde Ashford'dan önce de trajediler oldu orada. 50 yıl önce, bir hizmetçi kız kayalara düştü. 100 yıl önce, evin sahibinin oğlu kendini astı. Sanki o yer lanetli. Isolde hakkında ne biliyorsunuz, diye sordum. Kadının yüzü kasvetlendi. Güzel bir kadındı. Çok güzel. Ama soğuk, kalpsiz. Her erkeği kendine aşık ediyordu ama hiçbirini sevmiyordu. Damien Ashford zavallı onu ilk gördüğü anda çarpıldı. Evlendiler, buraya taşındılar. İlk başta mutlu görünüyorlardı. Ama sonra, Isolde değişti. Sıkılmaya başladı. Köye gelmeyi bıraktı. Sonra bir gün, liman balıkçıları yabancı bir adam gördü, yakışıklı, esmer, kayık kullanıyordu. Isolde'yi teknesiyle gezdiriyordu. Sonra başka zamanlarda da gördüler. Her zaman geceleri. Kim bu adam? Kimse bilmiyor. Adını söylemedi, köyde kalmadı. Sadece gelip gidiyordu. Hayalet gibi. Sonra o korkunç gece oldu ve Isolde öldü. Adam bir daha geri gelmedi. Soruşturma olmadı mı? Polis. Oldu tabii. Ama bir şey bulamadılar. Kaza dediler. Ya da intihar. Damien zavallı çok etkilendi. Aylarca dışarı çıkmadı. Hala çıkmıyor zaten. O evde yaşıyor, Isolde'nin hayaletiyle. Thornfield'a dönerken aklım karmakarışıktı. Hikayenin bir parçası eksikti. Isolde'nin aşığı kim olduğunu, nereden geldiğini, neden kaybolduğunu kimse bilmiyordu. Ve Isolde, karmaşık, soğuk, gizemli bir kadın. Neden bu kadar sır vardı etrafında? O gece çalışma odasında Damien'le yalnızdım. Belgeler bitmiş, mektuplar yazılmıştı. Ama ikimiz de kalkmıyorduk. Şöminenin yanında oturmuş, şarap içiyorduk. "Eleanor," dedi sessizce, "neden buraya geldiniz gerçekten?" "Size söyledim, iş için." "Hayır," dedi. "Başka bir neden var, kaçıyorsunuz bir şeyden. Ya da birinden." Şaşırdım. "Nereden biliyorsunuz?" "Çünkü ben de kaçıyorum," dedi. "Ve kaçanlar birbirini tanır." Gülümsedim acıyla. "Haklısınız. Kaçıyordum. Ama bir kişiden değil, bir hayattan. Sıradan, öngörülebilir, sıkıcı bir hayattan. Hep başkalarına hizmet etmek, asla kendim olmamak. Sizin teklifiniz, bir fırsat gibi geldi. Ve şimdi, pişman mısınız?" "Bilmiyorum," dedim dürüstçe. "Bu ev, bu hikaye, karanlık. Bazen nefes alamıyorum. Ama aynı zamanda, burada olduğumda kendimi canlı hissediyorum." İlk kez. Gözlerime baktı, uzun, yoğun bir bakış. "Dikkatli olun, Eleanor," dedi. "Bu ev insanları yer bitirir. Isolde'yi bitirdi. Beni bitiriyor. Sizi de bitirebilir. Ya bitirmezse?" dedim cesaretle. "Ya daha güçlü çıkarsam?" Gülümsedi ama bu sefer gerçek bir gülümsemeydi. "O zaman," dedi, "belki umut vardır." Günler geçtikçe Damien'le aramda bir yakınlık oluştu. Sabahları birlikte kahvaltı ediyorduk. Öğleden sonra çalışıyorduk. Akşamları yürüyüşe çıkıyorduk bahçede, uçurumun kenarında, rüzgarın esişini dinleyerek. Konuşmalarımız derinleşti. Bana hayallerinden, korkularından bahsetti. Nasıl mimarisi çok sevdiğini ama babasının onu iş dünyasına soktuğunu anlattı. Nasıl sanatı, müziği, şiiri sevdiğini ama hiç zamanı olmadığını söyledi. "Isolde ile tanıştığımda," dedi bir gün, "sanki hayatıma renk gelmişti. O kadar canlıydı, çok enerjikti. Dans ediyordu, şarkı söylüyordu, bütün odayı dolduruyordu. Ben onun karşısında soluk bir gölge gibiydim." "Sizi sevdi mi?" diye sordum. Durdu, düşündü. "Bilmiyorum, belki başta sevdi. Ya da belki servetimi sevdi. Ya da bu evi. Ama beni, gerçek beni, hiç görmedi sanırım." "O zaman neden evlendiniz?" "Çünkü ben delicesine aşıktım," dedi basitçe. "Ve umuyordum ki zamanla beni sevmeyi öğrenir. Ama, öğrenemedi. Ama M.R.S. Danvers'ın davranışları giderek daha tuhaflaşıyordu. Beni izliyor,
her hareketimi kontrol ediyordu. Bir gün oturma odasında otururken geldi, elinde bir kutu vardı. "Size bir şey göstermek istiyorum," dedi soğukça. Kutuyu açtı. İçinde fotoğraflar vardı, Isolde'nin fotoğrafları. Yüzlerce, her açıdan, her kıyafetle, her anından. "Bakın," dedi, fotoğrafları birer birer göstererek. "Bu onun düğün günü. Ne kadar güzeldi, değil mi? Bu İtalya'dan, Paris'ten, Londra'dan, her yerde en güzeldi. Hep merkezdeydi. Herkes onu seviyordu. M.R.S. Danvers. Siz ona asla benzeyemezsiniz," dedi aniden, gözleri parıldayarak. "Görüyorum nasıl baktığınızı M.R. Ashford'a. Ama boşuna. O hala Isolde'yi seviyor. Her zaman sevecek. Ve siz sadece yedek bir kopyasınız. Ben onun kopyası olmaya çalışmıyorum," dedim, kızarak. "Ben kendimim. Kendiniz mi?" Acıyla güldü. "Kim ki kendiniz? Kimseniz? Hiç kimse. Ama Isolde, o her şeydi." Odadan fırladı, fotoğrafları arkasında bırakarak. Onlara baktım, Isolde'nin gülen yüzüne, o mavi gözlere. Ve ilk kez gerçekten ona kızdım. Bu ölü kadına, hayatımızı mahveden kadına. O gece Damien'e sordum, "M.R.S. Danvers'ın Isolde'ye bu kadar bağlı olmasının nedeni ne?" "Isolde onu kurtardı," dedi. M.R.S. Danvers çok zor bir durumdan geliyordu, kötü bir evlilik, yoksulluk, şiddet. Isolde onu işe aldı, ona güven verdi, ona bir ev verdi. M.R.S. Danvers ona minnettar olmanın ötesinde, neredeyse taparcasına bağlandı. Sağlıksız bir bağlılık. "Evet," dedi. "Ama ben ne yapabilirim? O bu evin bir parçası. Ve belki Isolde'yi hatırlayan birinin olması iyi. Böylece ben unutamam. Unutmak istemez misiniz?" diye sordum yumuşakça. Uzun bir sessizlik oldu. "Bazen," dedi sonunda. "Bazen unutmayı çok istiyorum. Ama sonra suçluluk geliyor. Çünkü onu ölüme gönderdim ben. O gece kavga etmeseydik, onu sorgulamasaydım, o dışarı çıkmazdı. Yaşıyor olurdu." "Damien," dedim, yanına yaklaşarak, "bu sizin hatanız değil. İnsanlar kendi seçimlerini yapar. Isolde oraya gitmeyi seçti. Neden olursa olsun." Bana baktı, gözlerinde yaşlar birikiyordu. "Eleanor," dedi, "bazen sizinle konuştuğumda, unutuyorum. Acıyı, suçluluğu, her şeyi. Sizinle olduğumda, sadece, şimdiyi yaşıyorum." Kalbim hızlandı. "Ben de," dedim yumuşakça. Elini uzattı, yüzüme dokundu nazikçe, sanki korkar gibi. "Bu yanlış," dedi. "Çok erken. Isolde daha 2 yıl önce, yas tutmanın bir süresi yok," dedim. "Ve hayat devam ediyor." Öne eğildi, alnını benimkine dayadı. Nefeslerini hissedebiliyordum, kalbinin çarptığını. "Size haksızlık ediyorum," fısıldadı. "Sizi onun yerine koymak istemiyorum. Ama nasıl emin olabilirim? Nasıl bilebilirim ki bu gerçek, gölge değil? Bilmezsiniz," dedim. "Sadece hissedersiniz." Ve o an, öpüştük. Yumuşak, tereddütlü, ama bir umutla dolu bir öpücük. Ama o geceyi M.R.S. Danvers görmüştü. Pencerenin ardında duruyor, bizi izliyordu. Ve ertesi gün, her şey değişti. Sabah kahvaltıya indiğimde Damien orada değildi. M.R.S. James'ın endişeli görünüyordu. "M.R. Ashford çok erken çıktı," dedi. "Köye gitmiş. Acil bir iş varmış." "Ne işi?" "Bilmiyorum, miss. Ama çok gergindi. Bir mektup almıştı sabah erkenden. Okuduktan sonra hemen çıktı. Rahatsız oldum. Çalışma odasına gittim ama konsantre olamadım." Öğleye doğru Damien geri döndü ve yüzü öfkeyle kıpkırmızıydı. "Eleanor," dedi, kapıyı hızla kapatarak, "size bir şey sormalıyım. Ve dürüst olmanızı istiyorum." "Tabii," dedim, şaşkınlıkla. "Ne oldu? Buraya neden geldiniz?" diye sordu. "Gerçek nedeni söyleyin." "Ama söyledim size." "Yalan," diye bağırdı. "Bana yalan söylediniz." Bir zarf fırlattı masaya. İçinden bir mektup çıkardım, isimsiz, daktilo edilmiş. "M.R. Ashford, yeni sekreteriniz size her şeyi söylemedi. Eleanor Gray sadece bir refakatçi değil. 2 yıl önce, Londra'da, zengin bir tüccarın yanında çalışıyordu. Tüccar öldüğünde mirası kayboldu. Eleanor'a şüphelenildi ama kanıtlanamadı. Dikkatli olun. O belki de sizin servetinizin peşinde." Dondum. Bu saçmalık. "Ben hiçbir zaman, Londra'da çalıştınız mı?" diye sordu sert bir sesle. "Evet, ama, tüccar, M.R. Hartford, öldü mü?" "Evet, kalp krizinden, ama ben. Miras kayboldu mu?"
Ailesinin çocukları arasında anlaşmazlık çıktı, mahkemeye gittiler, ama benim bununla hiçbir ilgim. Nasıl emin olabilirim, diye bağırdı. Sizi tanımıyorum bile. Siz sadece, hayatıma girdiniz, güvenimi kazandınız, ve şimdi belki de. Belki de ne, dedim, sesim titriyordu. Sizi öldürüp servetinizi mi çalacağım? Bunu mu düşünüyorsunuz? Bilmiyorum, dedi çaresizce. Isolde'den sonra, kimseye güvenemiyorum. Herkes bir şey istiyor. Herkes yalan söylüyor. Ben size yalan söylemedim, dedim, gözyaşlarım akmaya başlamıştı. Evet, Londra'da işler karmaşıklaştı. Ama ben hiçbir yanlış yapmadım. Ve buraya servetiniz için gelmedim. Sizin için geldim. Beni tanımıyorsunuz bile. Tanıyorum, diye bağırdım. Sizi ilk gördüğüm andan beri tanıyorum. Gözlerinizdeki acıyı, kalbinizdeki yalnızlığı, ruhunuzdaki kırılganlığı görüyorum. Ve ben size yardım etmek istedim. Sizi mutlu görmek istedim. Ya da servetime sahip olmak, dedi, ama sesi artık emin değildi. Eğer bana inanmıyorsanız, dedim, gideyim. Hemen, bugün. Ama lütfen şunu bilin, ben size asla zarar vermezdim. Asla. Uzun bir sessizlik oldu. Damien pencerenin yanına gitti, dışarı baktı. Gidin, dedi sessizce. Lütfen. Kalıp döküldüm. Damien, gidin, diye bağırdı. Koşarak çıktım odadan. Yukarı çıktım, odama girdim, kapıyı kapattım. Yatağa yığıldım, hıçkıra hıçkıra ağladım. Kim yazmıştı bu mektubu? Kim bu kadar kötü niyetliydi? Cevabı biliyordum, M.R.S. Danvers. O akşam bavulumu topladım. Ertesi sabah ayrılacaktım. Damien haklıydı, ben burada değildim. Bu evi, bu geçmişi, bu hayaleti aşamazdım. Ama gece yarısı bir şey oldu. Kapımı tıklattılar. Açtığımda Damien'i gördüm, dağınık saçlar, yorgun gözler, elinde bir kağıt. Üzgünüm, dedi. Çok özür dilerim, Eleanor. Ben Londra'daki eski işvereninizi aradım. Her şeyi anlattılar. Siz masumsunuz. Aileyle hiçbir ilginiz yokmuş. Ben, aptal gibi davrandım. Damien, hayır, lütfen, dedi. Dinleyin. Ben Isolde'den beri kimseye güvenemiyorum. Herkesten şüpheleniyorum. Ve size yaptığım, affedilemez. Ama lütfen gitmeyin. Lütfen. Kim yazdı o mektubu, diye sordum. Bilmiyorum. Ama tahmin ediyorum. Ve yarın öğreneceğim. Ertesi sabah M.R.S. Danvers'ı çağırdı. Üçümüz kütüphanede buluştuk. Kadın soğuk ve kibirli duruyordu. M.R.S. Danvers, dedi Damien, Miss Grey hakkında anonim bir mektup aldım. Siz mi yazdınız? Evet, dedi tereddütsüz. Çünkü size gerçeği söylemem gerekiyordu. Bu kadın masum, dedi Damien sert bir sesle. Ve siz terbiyesizce yalan söylediniz. M.R.S. Danvers'ın yüzü kızardı. Yalan değil, Londra'da bir skandal. Olmadı. Kontrol ettim. Siz bilerek iftira attınız. Ve biliyorum neden, çünkü kıskanıyorsunuz. Kıskanmak mı? Kadın alayla güldü. Neyi kıskanayım? Eleanor'ı, dedi Damien. Çünkü o hayatta, genç, mutlu olma şansı var. Ve siz bir ölüye bağlısınız. Isolde'yi geri getiremezsiniz, M.R.S. Danvers. Gitti. Hayır, diye bağırdı kadın. O burada. Hala burada. Bu evde, bu odalarda, her yerde. Ve siz onu unutmaya çalışıyorsunuz. Bu kadınla. Ben hayata devam etmeye çalışıyorum, dedi Damien sakince. Ve siz buna saygı göstereceksiniz. Yoksa ne, dedi M.R.S. Danvers meydan okuyarak. Beni kovacak mısınız? Bu benim evim. Isolde bana verdi bu evi. O beni severdi. Siz asla onu sevmediğiniz gibi. O sizi sevmedi, dedi Damien acıyla. O kimseyi sevmedi. Sadece kendini severdi. M.R.S. Danvers çığlık attı, ilkel, acılı bir çığlık. Sonra döndü ve koşarak çıktı. Damien bana baktı. Üzgünüm, dedi. Bunu çok önce yapmalıydım. Ne olacak şimdi? Bilmiyorum. Ama, artık geçmişin beni esir tutmasına izin veremem. Isolde gitti. Ve ben yaşamak istiyorum. Elimi tuttu, sıkıca. Benimle kalır mısınız, Eleanor? Evet, dedim. Kalırım. Ama o gece, felaket vurdu. O gecenin nasıl başladığını hiç unutmayacağım. Akşam yemeğini sessizce yedik, sadece Damien ve ben. M.R.S. Danvers kayıptı, öğleden sonraki çatışmadan sonra bir daha görünmemişti. M.R.S. Jameson endişeyle fısıldadı, batı kanatta kilitlenmiş. Kapısını açmıyor. Yarın konuşurum onunla, dedi Damien yorgun bir sesle.
Bu gece değil. Yemekten sonra kütüphanede oturduk. Şöminenin ateşi parıldıyordu, dışarıda rüzgar uluyordu. Damien şarap içiyor, pencereden karanlığa bakıyordu. Eleanor, dedi sessizce, yarın köye gitmeliyiz. Bir avukata danışacağım. Belki MRS, Danvers'a tazminat ödeyip gönderirim. Bu böyle devam edemez. Haklısınız, dedim. Ama ona ne olacak? Başka bir yeri yok. Biliyorum, dedi. Ve bu beni rahatsız ediyor. Ama, artık bir seçenek yok. O artık realiteyle bağını koparmış. Saat 11 sularında yukarı çıktım. Damien biraz daha kalmak istedi, mektupları bitirmesi gerekiyordu. Odama gittim, geceliğimi giydim, yatağa uzandım. Ama uyuyamadım. Zihnimde her şey dönüyordu. MRS, Danvers'ın çığlığı, Damien'in acılı yüzü, Isolde'nin portresi. Sonra bir koku geldi. Tuhaf, keskin bir koku. Duman. Doğruldum. Kapının altından ince bir duman sızıyordu. Koşarak kapıyı açtım ve koridor dumanla doluydu. Aşağıdan alevler yükseliyordu. "DAMIN" diye bağırdım. Yangın var. Koşarak merdivenlerden indim. Kütüphane alevler içindeydi, perdeler yanıyor, kitaplar tutuşuyordu. Damien çalışma masasında sıkışmıştı, etrafı ateşle çevrilmişti. "Eleanor" diye bağırdı. "Çıkın dışarı, hemen." Hayır. Islak bir havluyu yüzüme bastırdım, alevlerin arasından geçtim. "Gelin." Elinden tutup çektim. Birlikte koridora çıktık ama yangın yayılmıştı, merdivenler yanıyor, ana kapı alevlerle sarılmıştı. "Arka çıkış," dedi Damien. Mutfağa doğru koştuk ama orada da dumanlar vardı. MRS, Jameson telaşla bağırıyordu, "Kapı kilitli. Anahtar yok. Pencereden," diye bağırdım. Pencereyi kırdık, dışarı atladık, bahçeye düştük. Dışarıda, uzakta durarak Thornfield Heights'ı izledik. Alevler gökyüzüne yükseliyordu, kuleleri sarmıştı. Pencerelerdeki camlar patlıyordu. Çatı çöküyordu. "MRS, Danvers," dedi MRS, Jameson çığlıkla. O hala içeride. Batı kanatta. Damien dönmek için koştu ama ben tuttum onu. "Hayır, intihar olur. Ama o içeride. Gitmesine izin veremem." Ama o kendini kurtardı, tekrar eve doğru koştu. Ben de peşinden gittim, başka seçenek yoktu. İçerisi cehennemdi. Dumanlar gözlerimi yakıyor, sıcaklık dayanılmazdı. Damien merdivene doğru koştu, yarı yanmış, sallanan merdivenlere. Damien, dayanmaz. Ama çıktı. Ben de peşinden tırmandım, tahta basamaklar çatırdıyor, altımda kırılıyordu. Batı kanada vardığımızda koridor alevlerle doluydu. Sonunda Isolde'nin odasının önünde MRS, Danvers'ı gördüm. Kapının eşiğinde durmuş, içeri bakıyordu. Yüzünde garip bir huzur vardı. "MRS, Danvers," diye bağırdı Damien. "Gelin, hemen." Ama kadın dönmedi. Sadece gülümsedi, acı, deli bir gülümseme. "O beni çağırıyor," dedi sessizce. "Isolde beni çağırıyor. Artık onunla olacağım." "Hayır." Damien ona doğru koştu ama tam o anda tavan çöktü. Kocaman bir kiriş düştü, aramıza girdi. Damien'i geri itti. MRS, Danvers son bir kez bize baktı. "Ona iyi bakın, M.R. Ashford. Ona Isolde'nin asla veremediği şeyi verin." Sonra odaya girdi ve kapıyı kapattı. Saniyeler sonra oda çöktü. Damien çığlık attı, derin, can yakıcı bir çığlık. Onu çektim, geriye götürdüm. Merdiven çöküyordu, başka yol yok. "Batı kanat penceresi," diye bağırdım. "Atlamak zorundayız. Çok yüksek. Başka yol yok." Koştuk. Alevler bizi takip ediyor, duman boğuyordu. Pencereye vardık, 2 kat yüksekteydik, altımızda çalılar vardı. "Beraber," dedim. Ellerimi tuttuk. Bir bakıştık ve o bakışta her şey vardı. Korku, umut, aşk, ölüm. Atladık. Düşüş sonsuza kadar sürdü. Sonra çarpma çalılara düştük, acı bedene yayıldı. Ama yaşıyordum. Yanımda Damien inliyordu. "Kalkın," dedim. "Uzaklaşmalıyız." Tökezleyerek kalktık, evden uzaklaştık. Tam zamanında ana yapı çöktü, kuleleri yıkıldı, devasa bir gürültüyle her şey yerle bir oldu. Bahçede yere çöktük, nefes nefese, iz kaplanmış, yaralı. Ama hayattaydık. Thornfield Heights artık yoktu. Sadece yanan bir yıkıntı yığını. Ve MRS, Danvers, o artık Isolde'siyle birlikteydi. Köyden itfaiye geldiğinde her şey çok geçti. Yangın sabaha kadar sürdü ve güneş doğduğunda Thornfield Heights tamamen yok olmuştu. Sadece kara duvarlar, kırık taşlar ve tüten küller kalmıştı.
Damien saatlerce orada oturdu, yıkıntılara baktı. Hiç konuşmadı. Sadece baktı. Ben de yanında oturdum, elini tuttum. Köy doktoru bizi muayene etti, birkaç kesik, yanık, çürük. Ciddi bir şey yoktu. Ama Damien'in içindeki yara, o çok derin. Her şeyi kaybettim, dedi sonunda, sesi kırıktı. Evimi, geçmişimi, her şeyi. Hayır, dedim yumuşakça. Geleceğiniz var. Ve o daha değerli. Bana baktı, gözleri boş. Nasıl devam edebilirim, nasıl unutabilirim? Unutmazsınız, dedim. Ama affedersiniz. Kendinizi affedersiniz. Isolde'yi affedersiniz. Ve yeniden başlarsınız. Sen benimle başlar mısın, diye fısıldadı. Evet, dedim. Ben başlarım. O gün, yıkıntıların arasında dolaşırken, küllerin içinde bir şey buldum. Yanmış bir çerçeve. İçinde Isolde'nin portresi neredeyse tamamen yok olmuş, ama yüzü hala görülebiliyordu. O gülümseme, o gözler. Ama artık beni korkutmuyordu. Sadece üzgün hissettiriyordu. Bu kadın, mutsuz kadın, aşkı bulamadığı için kendini yok etmişti. Ve çevresindekileri de bitirmişti. Çerçeveyi bıraktım. Gitti. Artık geri gelmeyecekti. Haftalarca köyde kaldık, küçük bir pansiyonda. Damien sigortayla, mülk işlemleriyle, yasal süreçlerle uğraştı. Ben de yanında oldum, her adımda. Yavaş yavaş toparlanıyordu. Gülümsemeye başladı. Konuşmaya başladı. Planlar yapmaya başladı. Thornfield'ı yeniden inşa etmeyeceğim, dedi bir gün. O geçmiş orada kalsın. Ama başka bir yer alabilirim. Küçük, sıcak, denize yakın. Sen benimle gelir misin? Sana bir şart önereyim, dedim gülümseyerek. Evlenelim önce. Şaşırdı, sonra güldü, gerçek, derin bir kahkaha. Evet, dedi. Evet, evlenelim. Ama bir şartım var bende, artık sırlar yok. Hiçbir zaman. Her şeyi birbirimize söyleriz. Dürüstlük, güven, açıklık. Anlaştık, dedim. O gün öğleden sonra, sahilde yürürken, bana bir sır daha anlattı. Son sır. O gece, dedi, yangından önce, kütüphanede çalışırken, bir mektup buldum. Isolde'nin günlüğünün arasına saklanmıştı. Aşığından bir mektup. Kim olduğunu öğrendin mi? Hayır. İsim yoktu. Ama, mektup tuhaftı. Soğuktu. Sanki Isolde'yi gerçekten sevmiyordu. Sadece, kullanıyordu. Para için, heyecan için. Ve Isolde, zavallı Isolde bunun farkındaydı. Mektupta ona yalvarıyordu, lütfen bırakma beni. Damien'le mutlu değilim. Sadece seninle kendim olabiliyorum. Ama adam reddediyordu. Bu sadece bir oyundu, yazıyordu. Asla ciddiye almadım. Nefesim kesildi. Yani o gece, dedi Damien acıyla, kavgamızda bana söylediği şey doğruydu. Aşkı onu terk etmişti. Ve ben onu suçlamıştım, ona bağırmıştım. Ve o muhtemelen denize atlamak için çıkmamıştı. Sadece kaçmak istiyordu benden, adamdan, her şeyden. Ve karanlıkta, fırtınada, kaymış olmalı. Bilemiyor musunuz kesin olarak? Hayır, dedi. Hiçbir zaman bilemeyeceğim. İntihar mı, kaza mı, bilmiyorum. Ama artık fark etmiyor. O gitti. Ben buradayım. Ve seninle yeni bir başlangıç yapabilirim. Elimi sıktı, denize baktık. Dalgalar köpürüyor, kuşlar uçuyordu. Eleanor, dedi, biliyor musun, seni ilk gördüğümde ne düşündüğümü? Ne? İşte, dedim. İşte gerçek bir insan. Sahte değil, rol yapmıyor, kendisi. Ve ben bunun için çaresizce muhtaçtım. Gerçekliğe, senin gerçekliğine. Ben de seni gördüğümde, dedim, acı çektiğini gördüm. Ve yardım etmek istedim. Ama bilmiyordum ki, beni de kurtaracaksın. Sıradan hayatımdan, ruhsuz varoluşumdan. Öpüştük uzun, derin, gelecek vaat eden bir öpücük. Bir yıl sonra, Devon'da küçük bir evde yaşıyoruz. Beyaz duvarlar, mavi kepenkler, denize bakan bir balkon. Bahçede çiçekler açıyor, içeride ateş yanıyor ve her sabah kahvaltıda birbirimize gülümsüyoruz. Damien artık iş dünyasından çekildi. Mimarlık eğitimi almaya başladı, hayalini kurduğu ama hiç yapamadığı şeyi. Akşamları eskiz çiziyor, planlar yapıyor, gözleri parlıyor. Ben de yazmaya başladım. Hikayeler, anılar, hayaller. İlk kitabım çıktı geçen ay, Gölgedeki Kadın başlığıyla. Thornfield hakkında, Isolde hakkında ama aynı zamanda kurtuluş hakkında. Bazen hala Isolde'yi düşünüyorum. O zavallı, mutsuz, yalnız kadını. Sevgiyi arayan ama bulamayan, mutluluğu isteyen ama ulaşamayan kadını. Ve artık ona kızgın değilim.
Sadece üzgünüm. Çünkü o asla öğrenemedi. Gerçek aşk dayatmakla değil, vermekle başlar. Kontrol etmekle değil, bırakmakla büyür. Mükemmel olmayı beklemekle değil, kusurları kabul etmekle derinleşir. Damien ve ben mükemmel değiliz. Hala tartışıyoruz bazen. Hala yanlışlar yapıyoruz. Ama dürüstüz, açığız ve affediyoruz. Dün akşam, balkonda oturmuş, gün batımını seyrederken Damien sordu. Hiç pişman oldun mu? Thornfield'a gelmeye, bütün o karmaşaya. Asla, dedim. Çünkü o karmaşa beni sana getirdi. Ve beni kendime getirdi, dedi, elimi öperek. Uzakta, ufukta, bulutlar toplandı ama tehditkar değil, sadece değişimin habercisi olarak. Fırtınalar gelecek. Her zaman gelir. Ama artık yalnız değiliz. Birlikte, her şeyi aşabiliriz. Ve Thornfield Heights, o sadece bir anı. Kül ve duman. Ama küllerden yeni hayat doğdu. Bizim hayatımız. Son.